Herkese merhaba buralarım. Bir Top Eleven videosuyla daha karşınızdayım. Brom, Top Eleven 2025 güncellemesi geldi ve muazzam bir güncelleme geldi. Onu izliyor olacağız beraber. 15. Dostluk Kupamızın sonuçlarına bakacağız. 80. Lig seviyesimizin sonuçlarını değerlendireceğiz. Etkinliklerde bu sezon neler yaptım onlara bakıyor olacağız. Altyapıdan gelenleri değerlendireceğiz. Ve yeni bir kadro düşürme taktiğiyle karşınızdayım. Ve videomuz başlasın buralarım. Ve yeni Top Eleven 2025 büyük güncellemeyi izleyelim beraber ve bunun üzerine hemen değerlendirmeler yapıyor olacağız. Managers, big things are coming to the Top 11 calendar. Both Elite and Gold Leagues will kick off on the second day of the season as part of the Top 11 2025, in addition to lots of other exciting news. The restructuring of these competitions is coming up with the release of Top 11 2025, and it will make the seasons ahead only more exciting. With the new format, rewards, and more chances of lifting the trophy, this update brings a new look and feel to these historic competitions. Top 11 2025 brings a structural refreshment to three competitions: the Elite League, Gold League, and the Ultimate Cup. So let's dive into it. As we mentioned, both Elite and Gold Leagues will kick off on the second day of the season. A new addition... Burada Brom normalde Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig kupası vardı. Bildiğimiz gibi bunların isimlerini değiştirdiler. Elit Lig yaptılar ve diğeri de Altın Lig, Elit Lig, Altın Lig ve sonunda bunların ikisinin karşılaşması. Yani bizim Süper Kupa dediğimizde de Nihai Kupa dediğimiz bir isimlendirmeyle başlıyor Top Eleven 2025 güncellemesi. Gold Leagues will kick off on the second day of the season, a new addition to previous years. But what else is new with this restructure? A new format. Both Elite and Gold Leagues start off with the league phase counting 36 clubs. Every club will be paired with 8 opponents playing 4 matches at home and 4 away. The best 8 teams will directly qualify for the rounds of 16, while 9 through 24 will test their skills in the playoffs. For clubs who finish 25th to 36th in the standing, the competition will end there. Buraya kadar Brom, bu tamamen önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nin formatı da aynı bu şekilde. Yani Top Eleven 2025 Şampiyonlar Ligi'nde daha güncellenmeden kendisi hemen bunu yapmış oldu. Böyle bir güncellemeyi hayata geçirmiş oldu. 8 teams who triumph in the playoffs will then be placed against the first 8 clubs in the round of 16. That means more matches, more rivals, and more opportunities to win. Every point counts. As before, the knockout phase will see clubs compete in rounds on both home and away grounds, leading up to the big final where the winner will qualify for the Ultimate Cup. Bizim Süper Kupa dediğimiz Şampiyonlar Ligi'ni alanda en sonunda beraber karşılaşmalarıyla beraber de Nihai Kupayı alıyorlar. Yani Süper Kupa oldu artık, Nihai Kupa. Bitmedi. Çok güzel bir güncelleme daha var. Ona da gelsin hemen. The last day of the season is booked for the Ultimate Cup final, where the winners of Gold and Elite League will meet and determine who is the winner of continental competitions for the current season. Yani bizim Süper Kupa dediğimiz Nihai Kupa oldu. Elit ligler ve altın liglerin kıtalar arası kazananları beraber yaptıklarında da bizim Süper Kupa olarak oynadığımızı artık Nihai Kupa olarak oynayacağız. As always, qualifications for these prestigious competitions depend on your performance in the league. Managers qualify for the Elite League by finishing in the top 4 or by playing in the Ultimate Cup. Clubs finishing 5th to 8th place in the league earn a spot in the Gold League for the following season. Yani tıpkı Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi, ilk ligde şu anda olduğumuz gibi ilk 4 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Diğer 4 de Süper Lig'e gidiyordu. Aynı bu şekilde devam edecek gene. Sadece isimleri değiştirdi ama çok güzel de bir ödül veriyorlar artık. Ona da bakalım. You asked and we delivered. Now there's a top scorer reward in both Elite and Gold Leagues. Players who scored the most goals in these competitions will not only earn bragging rights by finishing first in the player stats leaderboard, but will also receive a top scorer reward.
That's it, managers. You're all set for the new season and these exciting changes to continental competitions. Stay tuned for more news and what's to come with the release of Top 11 2025. Teşekkürler Anna. Dönelim oyuna buralarım. Bence gayet güzel bir güncelleme oldu. Siz ne diyorsunuz bu güncelleme hakkında buralarım? Yorumlara yazarsınız. Bu güncelleme önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nin tamamen versiyonu yapılmış oldu böylece. Kupaların isimleri değişti ve Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olana da artık ödül verecekler. Bu da bence güzel bir özellik. Gelelim biz dostluk kupamızda, 15. dostluk kupamızda neler var ona bakıyoruz. Bu sezon 15. dostluk kupamız efil efildi. Tabi daha 2-3 maç daha var bunların bitmesine. Bu sezon birinciye, 6.'ya ve 11.'ye ödüller verecektik. Bu ödüller de bu sezon gene logo, forma olacak. Gayet de güzel ilerledi. Çok çekişmeli maçlar oldu. Furkan arkadaşımız at başı gidiyor şu anda. Birinci tamamlayacak gibi. 3 maçı daha var. 6. sırada Kurdiş'le ben yarışıyoruz. Kurdiş gene yaptı yapacağını. Gene herkesi bayağı bir zorluk çıkarttı. Bu sezon en çok keyif aldığım maçlardan biri Karadayı ile oldu. Afşin'le muazzamdı gerçekten. Çok çekişmeli bir maç oldu. Bu sezonun öne çıkan oyuncusu kimdir diye sorsak Dostluk Kupası'nda Hasan Sabah derim Alamut Kalesi'nden. Kendisi gerçekten de çok güzel bir performans sergiledi. Gücü de gerçi normal yani 140 gücünde ama gene güzel bir takım yapmış. Ve Mehmet Vakitsiz Brom da gene üstleri zorluyor. Nasıl bir menajer olduğunu gösteriyor zaten efil efil. Bu sezon öne çıkan takım birincili Furkan gayet başarılı ki Furkan'ın zaten gücü o kadar da yok. Furkan 135 gücünde, ben kendimi gizleyeyim mi buradan? Furkan 135 gücünde, Hasan Sabah 140, Mehmet Vakitsiz 138 ve Furkan Brom herkesi yene gerçekten de bir Porsuk Vadisi'ne yakışır bir şekilde güzel bir oyun sergiledi. Efil efilde. Birinciye, 6.'ya ve 11.'ye ödülleri veriyor olacağım. Gelelim bu sezon 80. seviyedeki ligde neler yaptık. Arkadaşlar çok zor bir lige düştüm. Yani zor da değil de keyifliydi. İlk maçlar çok denk olamadık. Yani ayık olamadım. Yendiler beni. 5. sıradaydım. Ama son maçlarımda geri dönüşüm tabii efsane oldu. Bir tek bu arkadaşla berabere kaldım. Geri kalan diğer doğal rakiplerimin hepsini yendim. Böyle 3. sıraya oturduk. 3. sıraya oturmak önemli. Önümüzdeki sezon yapacağız. Sonuçta federasyonda çarpanımız yüksek olsun. Siz ne yaptınız bu sezon? Ligde durumlar nedir? Ligde, Şampiyonlar Ligi'nde ve kupada. Yorumlarda yazarsınız. Seviyenizde yazın. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sabahın 5.30'una maç yazmışlar. Bu yüzden de yenildim yani. Takımı tabii bensiz görünce yenildiler. Zaten yardımcı menajer de uyarıyor. Siz yakında olsaydınız daha iyi oynardık. Beni görmeyince oynamıyor oyuncular. Yani elimde kırbaçla maç izlediğim için değildir umarım. Şampiyonlar Ligi'ni böylece kaybetmiş oldum. 2. olduk Şampiyonlar Ligi'nde. Kupada ne oldu? Bir kupada ne oldu? Ben kupada yenilmiştim bile. Kime yenilmiştim? Bu Süper Lig'miş pardon. Kupada ise gene Joe kazanmış. Bu Joe geçen sezonlar benden çok çekiyordu ama bu sezon burada uzatmalarda yenildim ben. Bu da çok bir maçtı. Maalesef uzatmalarda yenilmiş olduk. Üstelik bu kadar da üstüne oynamama rağmen ama bir anlamı yok. Yenilince yeniliyoruz. O yüzden bu sezon çok böyle kupa dolu bir sezon geçmedi. Zaten hiçbir kupayı da alamadık. Biraz boş bir sezon geçti gibi. Çok önemli değil. Sizdeki durumlar nedir? Şampiyonlar Ligi, kupayı hepsini yazarsınız. Etkinliklerde bu sezon neler yaptık? Onlara da bakalım. Penaltıdan güzel bir oyuncu çıkarttım. Ona da şimdi değineceğim. Altyapıdan gelen oyuncularda. Kura çılgınlığında canlı videomuzu mutlaka izleyin. Canlı yayında çok eğlenceli bir video yaptık ve 51'e mi 52'ye kadar geldik. Çok etkiliydi. Sıkı şutlar bildiğimiz gibi. Birlik kupası. Bunu tamamlayabildik mi ya? Tamamlayamamışız. Buraya kadar geldik. Zar zor. Burada bir gol zor atıyorum bu adama. 160-170 gücünde. Ben daha 130 gücündeyim. Dostluk kupamıza da değindik ve gelelim altyapıdan çıkarttığım oyunculara. Altyapıdan ise buralarım
Kaleci çıkarttım çünkü ben kaleciyle yollarımı ayıracaktım. Kalecim aynı zamanda ceza sahası hakimi ve birebir golcü. Boyu kısa ama ben şu anda kalecim de boyu kısa. Gene de iyi bir performans gösterdi. Bence kalecinin boyu uzun olmalı. Ama şey yapınca oluyor. Penaltı etkinliğinden de DMC çıkarttım. Buna da ön libero verdim ve bu sürpriz oldu gene. Boyu biraz kısa ve sol ayaklı. Yani boyu biraz kısa olması biraz tereddütlü ama çok takılmıyorum onlara. Bunu zaten süper sponsorun son seviyesine geldiğim için aldım. Çok önemli değil. Bu da normal gelmişti. Bunlara da bir şeyler verdik. Bunlara ekstra bir şey verelim mi? Buna bir yetenek daha verelim. Bedava. Ver bakalım. AMC. Bu ne olsun? Bunu zaten oynatmayacağım buraları. O yüzden de top sürücü olsun. Maça oyuna sonradan girerse bir şeyler yapar. Kesinlikle. Geldik kadromuza. Kadro düşürmeye buralarım. Yani bu sezonki kadro düşürmeler hem Top Eleven'ın yeni güncellemesi hem de benim değindiğim farklı stilde bir kadro güncellemesi yapıyorum. Kadro düşürmesi yapıyorum. Şimdi kaleci çıkartacağım. Kaleci çıkartacağım için bu arkadaşla yolları ayırıyoruz. Bu bir kesinleşti artık. O yüzden hatta bu arkadaşla da yolları ayıracağım. Gücüm çok yüksek. Yani 131, 20 daha düşeceğiz. 110 çok yüksek. O yüzden bu kaleciyle de yollarımı ayıracağım. Yedek kaleciyle de 100 üzeri oynatmayacağım oyuncu bulundurmayacağım. Ve bir yıldızlı oyuncu da bulundurmayacağım. Şöyle yapacağız. Bu burada duracak. Artık Cannavaro'yu da şöyle bir yer değiştirelim. Çünkü buraya artık DMC'miz gelecek. Buraya DMC gelecek. Buraya kaleci gelecek. Ve ilk 11'imiz böyle tamamlanmış olacak. Cannavaro'nun performansından hiç memnun değilim. Çok güzel bir form sergileyemedi. Gördüğünüz gibi hep 7-7 oynadı. Yani bir Goats'a yakışmayan bir oyun. Çok efektif de değildi. Diğer kanatımızda ise ya bu da çok iyi oynamadı. Ama ikisinden birini tercih etmek zorundaydım. O yüzden de aslında bunu mu çıkarsak ya? Şimdi bilemedim bak. Bununla bizim Cannavaro'yu bir kıyaslayalım. Ona göre hangisini çıkartacağımıza karar verelim. Şimdi Ferdi güçleri bu. Cannavaro'nun bu. Ferdi'nin daha iyi mi? Evet, Ferdi'nin daha iyi. Fiziksele bakalım. Yani gücü biraz daha iyi. Evet. Gene Ferdi dursun bakalım. Yani Cannavaro oyun tarzlarına baksak. Kanat bek. Cannavaro neymiş? Bu da bek. Kanat bek daha iyi ya. Evet, kanat bek ben de beğeniyorum. O yüzden Cannavaro'yu çıkartacağım buraların. Cannavaro da gidecek. Ve şu anda fark ettiğiniz gibi ilk 11'imde hiçbir 100 üzeri bir oyuncu barındırmadığımı gördünüz. Şimdi bunların yerine oyuncularım gelecek zaten. 119'a düştük. 20 daha düşeriz. 100'e düşeriz. Tam benim seviyeler. Tam benim ideal seviyeler. Süper. İlk 11'ime dokunmayacağız ve geldik yedeklere. Yedeklerde de gene o gidecek oyuncularımı şöyle ayarlayacağım. Bir yıldızlı oyuncu bir kere kesinlikle gidecek. Bu oyuncu güle güle. Bu kalecimiz vardı. Bu da 100 üzeriydi. Bunu da güle güle. Oynatmıyorum çünkü ben arkadaşlar. Ben ilk 11 oynayan oyuncusuyum. İlk 11'deki oynatıyorum. Zaten sakatlandığı zaman kırmızıyla gideriyoruz. Öyle bir derdimiz olmuyor. Bir tek kırmızı kartta sorun yaşayabiliyoruz. Şu anda şeyi de göndereceğiz. Casillas da gidecek. Şu anda bu alt seviyeyi giden oyuncular seviyesi yapıyorum. Geldik burada. Şimdi şurada buralarım yeni kadro düşürmede şuna dikkat ediyoruz. Yani şurası 29 ama Top Eleven artık bizim oyun tarzımızı, oyun gücümüzü baz aldı gibi hissediyorum. Artık buraya bakıyor. Hiç buraya baktık, buraya bakmıyorlar. Bu yüzden de biz yeni kadro düşürmemizde de artık buraya bakacağız. Ben oyuncularımı tutuyordum, beğendiğim için tutuyordum. Ama gene 100 üzeri mevkisinden yüksek oyuncularımı gene göndereceğim. Mesela Ronaldinho. Burada gördüğünüz gibi 104 ama hücumu 143. O yüzden Ronaldinho'ya da yollar ayıracağız. Bizim emektar Ronaldinho'muz. Bununla da yollar ayırıyoruz. Geldik Tisigalko'ya. Tisigalko bir artık efsanemiz oldu. Tisigalko da gördüğünüz gibi 117 gücünde, 184 hücum gücünde gayet de güzel verileri var ama artık İbrahimovic oynatıyorum. Ki Tisigalko bizim artık kulüp efsanemiz de oldu. Bu oyuncuyla da yollar ayıracağız.
Bir de Maradona'mız var. Bu da mesela 54 görünüyor ama oyuncunun içerisine girdiğimizde bu sefer 149 hücum gücü. Çok yüksek. Artık Topelev'in bunlara bakıyor. Bu yüzden zaten ben bu oyuncuyu oynatmıyorum. Sırf maç içinde yeşillik olsun diye oynatıyordum. Onu da göndereceğiz. Ve bu alt komple gidecek buraların. Yani şunları sezonun son günü yani yarın hepsini gönderiyor olacağım. Size de bu şekilde bir kadro düşürme tavsiye ederim. Bir yıldız da bulundurmayacağım takımda. Bu da bir yıldıza düşüyor. Bir yıldız da bulundurmayacağım. Bunların hepsini gönderiyor olacağım. Böyle bir giriş yapacağız. Böylelikle daha bir en azından denk gibi görünen ama benim daha güçlü olduğum bir lige düşmüş olacağız. Gene kupalarımız geri döner. Şuradan mesela hemen şeye de bakalım. Evet, burada ben şeyi bir kapatayım. Kendimi bir gizleyeyim burada. Bu sezonun en iyi performanslarından gene İbrahimovic efil efil oynamış zaten. En çok gol atan oydu. Arda Güler'imiz harikaydı çünkü Arda Güler'in maaşı da yüksek. Totti, Casillas. Bunlar o efsaneydi. Zaten Tisigalco'yu gördüğünüz gibi 1000 gole yaklaşmıştı. Maradona en çok oynayan oyuncumuz. Ronaldinho 7. Bu oyuncularla artık yollara ayırıyoruz. Bakalım yeni jenerasyon bunları geçebilecek mi? Bu daha da önemli. Bu kadro düşürme taktiğinde bu şekilde yapmış olacağız. Burada ben bir şey daha değinecektim. Aklımda bir şey daha vardı ama onu hatırlayamadım. Evet, hatırlayamadım. Sizde şey vardı, antrenman vardı buraların. Bunu da şeyde kural çılgınlığından kazandığımız bir sürü antrenman vardı. Antrenörler vardı. Evet, bunlar kaldı. Bedavalar kaldı. Bunları da buralarım hemen yarın kaç 3 oyuncu buradan göndereceğiz. 3 oyuncu burada var. 1 oyuncu buraya, 1 oyuncu da buraya. 5 tane oyuncumuza da gene çoğunluk orta saha olmak üzere. Çünkü orta sahalar daha da önemli. Orta sahalarım olmak üzere böyle bir değerlendirme yapıyor olacağım. Önümüzdeki sezonun yeni sezonun ilk 3. gününde de hem Topelev'in güncellemesini değerlendiriyor oluruz. Hem de sezonu değerlendirmiş oluruz. Bakalım nasıl yapacağız. Sizi de bu sezon nasıl geçti? Yorumlarda yazın lütfen buralarım. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum.